Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Dünyanın kendi dönemindeki en önemli savaşlarında komutanlık yapmış bir komutan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çanakkale yeter. Suriye'si, Orta Doğu'su, osu, busu ayrı. Sadece Çanakkale yeter. Ama onun bir lafı var. Bir savaş vatan savunması amacıyla yapılmıyorsa cinayettir. İşte bu öyle bir laf ki hayatı savaş meydanlarında geçmiş, hayatı kan, gözyaşları içinde geçmiş bir komutanın bize bırakabileceği en önemli barış lafı bu esasında. Yurtta sulh, dünyada sulhtan başka bir şey. Niye? Çünkü savaş sadece cephedeki insanları öldürmez. Savaş sadece cephede sıcak değildir. Savaşın bir toplumun tamamının üzerine yüklediği korkunç bir yıkım vardır. Toplumlar genelde politikacıların ve generallerin veya askeri liderlerin yüksek laflarına kanarak, ki karşınızdaki şahıs çok sayıda savaş görmüş bir gazeteci. Bu toplumlar kanarak bu sözlere sanki başlarına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi koşa koşa savaşa giderler. Sonra ne olduğunu hep beraber görürüz. Bir savaşın en büyük vurduğu yer sadece cephedeki asker değildir. Arkadaki eğitim, sağlık sistemleri, halkın günlük yaşamı, kadınlar ve çocukların ve yaşlıların yaşam kalitesi, her şeyleriyle. Bakın, İsrail bütün çağrılara rağmen ancak 1 yıl 2 ay sonra, yani tam 14. ayda bir ateşkes ilan edebildi. Niye? Dün söyledim. Ordusu yorgun, elinde silah kalmadı. Ama başka bir şey daha var. 21. yüzyılda bir savaş ya bir hafta sürmelidir yahut da bir haftayı aşmışsa hemen ateşkes ilan edilmelidir. Çünkü günümüz dünyasının savaşları çok maliyetli bir kimlik taşıyor. Öyle her millet kaldıramaz. Amerika dahildir bu sözüme. Rusya dahil, Rusya kaldıramıyor. Ne oldu? O kadar savaştı. 43 bin insan öldürdü vesaire. Şimdi İsrail'de Pamonim isimli bir sivil toplum kuruluşu var. 1997 yılında kurulmuş. Ana hedefi zor durumda kalmış, özellikle okul çağında çocuğu da olan ailelere mali destek sağlamak, o aileyi yeniden mali açıdan kendine yeter bir ayakta tutma programı uygulamak. Bunun için kısa vadeli destek vermiyor, para da vermiyor. Vakıf bünyesinde eğitim almış mentor dedikleri danışmanlar var. O danışmanları size tayin ediyorlar. Siz gidiyorsunuz aile olarak, biz battık diyorsunuz. Peki diyorlar, şu arkadaş sizin danışmanınız, uzun uzun anlatıyorum. Bunun Türkiye'ye uygulanmasında yarar var. Onun için söylüyorum. O danışman kendi bilgisiyle önce sizin alacak verecek borç hesaplarınızı şak döküyor. Ha diyor, sizi ayakta tutmak için şöyle bir desteğe ihtiyacınız var. Tamam ama diyor işte şurada bir iş arayacağız. Burada bir küçük aile işletmesi kuracağız vesaire. Sizi sonuçta para kazanır hale de getirerek kurtarmış oluyor. Böyle bir kuruluş bu. Şimdi onun halkla ilişkiler direktörü, ismi lazım değil, diyor ki ya işte geldik esasa geldik. Son dini bayramlardan sonra başvurularda büyük sıçrama yaşadık. Artık haftada en az 250 zor durumda kalmış aile başvuruda bulunuyor. Hepsi bize bir danışman atanması isteğiyle geliyorlar. Gelen ailelerin yüksek borç yükü altında olduğunu görüyoruz. Bize gelen ailelerin ortalama, o tabii şekel olarak söylüyor, ben çevirdim, 30 bin dolar ve üstü borçları var ve bu borçları kısa zamanda tasfiye etmeleri mümkün değil.
Hatta bazı ailelerde artık 100 bin, 200 bin dolar borçlara varmış durumda. Zaten önemli bir bölümü iflas noktasında bize geliyorlar. Bakın, İsrail toplumu nasıl çürüyor savaşla beraber. Bunlar normal insanlar ya. Öyle şey değil. Sokaktan toplamıyorlar. Zaten anlatıyor. Bu arada orta sınıfı oluşturan ailelerde büyük bir ekonomik çöküş yaşıyoruz. Bunda hayat pahalılığında rolü büyük. Savaş başlamadan önce zaten faiz artışı yaşanıyordu. Bugünkü seviye orta sınıf bireylerin banka hesaplarında kırmızı bakiye olarak kendini gösteriyordu. Kırmızı bakiye. Yalnız tek başına yaşayan çocuklarıyla beraber, babasız, yani koca yok. Yalnız anne sayısındaki artış çok ürkütücü diyor. Demek ki herifler kaçmaya başlamış. Zoru görünce. Bu gelecek yıl sanıyorum daha vahim bir hal alacak. Hükümet savaşın maliyetini karşılamak için KDV oranlarına zam yapıyor. Bu orta sınıf ve orta alt sınıfın gıda maddesi tüketimini doğrudan etkileyecek bir durumdur diyor. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan ne kadar parlak görünüyor değil mi İsrail? Buyurun. Buyurun, savaşın bedeli bu. Rezerv askerler ve savaş nedeniyle yerlerinden olmuş insanlarla özel bir program çerçevesinde ilgileniyoruz. Bu insanlar aynı zamanda duygusal gerginlik yaşıyor. Onlara önceliği iş bulma şeklinde veriyoruz diyor. Yani önce onlara iş buluyoruz, sonra diğer sorunlarını çözüyoruz. Bu önemli bir kuruluş, güzel bir kuruluş. Bunu Türkiye'de yapmak lazım. Bu ayrı ama sosyal ve ekonomik açıdan İsrail'in nasıl büyük bir çöküşün içine girdiğini gösteren açıklamalar bunlar. Evet, savaş, vuralım, öldürelim, gidelim, kıralım. Evet, buyurun. Savaş budur. Savaşın bedeli esasında kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan çıkar. Hoşça kalın.